Herkese merhaba. Bugün güzel bir tavuk yemeği yapacağız. Fırında soslu tavuk yapıyoruz. Sosu gerçekten muhteşem. Yumuşacık pişmiş eti ve üzeri nar gibi kızarmış bir ana yemek. Hem yapımı kolay, aşırı da lezzetli bir tarif. Hazırsanız yapımına geçelim. Önce tavukları marine etmek için kullanacağım. Sosu hazırlayacağım. Bunun için böyle derince bir kap alıyorum. İçine 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Ardından tepeleme 1 yemek kaşığı da ketçap ekliyorum. 3 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanacağım. Böyle büyük bir diş sarımsağı da rendeleyerek karışıma dahil edeceğiz. Sarımsağı dilimleyerek de ekleyebilirsiniz ama rendelediğiniz zaman aromasını daha iyi verir. O yüzden ben rendeliyorum. Böyle hafif dolu 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Dolu dolu tepeleme 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Ben tatlı ekledim. Siz tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Son olarak 1 çay kaşığı da kekik ilave ediyorum. Ve bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bu sos tavuğa gerçekten çok yakışıyor. Ayrı bir lezzet veriyor. Ne kadar çok beklerse içinde bu sosu tavuk içine o kadar güzel çeker ve çok daha lezzetli olur. Evet, sosumuz hazır. Şimdi tavuklarımızı içine ilave edeceğiz. Burada 6 adet baget tavuk var. Toplamda 850 gram. Ama yaklaşık 1 kiloya kadar kaldırır bu sos. 1 kiloya kadar tavuk ekleyebilirsiniz. Bunu şöyle bir kenara alalım. Tavukları eklemeden önce üzerini çizeceğiz ki sosu içine daha iyi alsın. Şimdi bir kesme tahtası alıyorum. Şimdi tavuk parçalarından birini alıyorum tezgaha. Bıçakla üzerine kemiğe değecek kadar derin çizikler atıyorum. Bu şekilde. 2 tane çizik atmanız yeterli. Gerekli görürseniz, çok büyükse eğer butunuz, bir çizik daha atabilirsiniz. Bu şekilde açmanız yeterli. Çizdikten sonra sosu atıyorum. Diğer parçayı da alıyorum. Aynı şekilde kemiğe değecek kadar bıçağımla gidiyorum ve bırakıyorum. Çizdikten sonra sosa bırakıyorum. Bu çizikler sayesinde tavuğunuz hem daha güzel pişer hem de sosu içine çok daha güzel alır ve daha lezzetli olur. Evet, hepsini çizdik. Şunu kaldıralım. Şimdi çizdiğimiz tavukları sosa güzelce bulayalım. Tamamının sosa bulandığından emin olduğunuzda artık bırakabilirsiniz. Tavuklarımızı tamamen sosa buladık. Şimdi buzdolabına kaldırıp dinlendireceğiz. Ne kadar dinlendireceğiz derseniz ben 4 saat dinlendiriyorum. Ve hatta bir gece önceden hazırlayıp ertesi gün pişirdiğim de oluyor. Öyle çok daha güzel oluyor. Sosunu içine güzelce çekiyor. Ama vaktiniz yoksa 1-2 saatte bekletseniz olur. Şimdi buzdolabına alıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Dolapta bekleyen tavukları tepsiye dizdim. Altına pişirme kağıdı yerleştirirseniz sonrasında temizlemesi daha kolay olur. Tavukları aldıktan sonra kabın altında böyle bir sos kaldı. Bu sosu kullanacağız. Şöyle kenara alalım. İsterseniz yemeğinizi bu haliyle fırına verebilirsiniz. Ama ben sebze eklemeyi seviyorum. Burada sebzelerimiz var. Özellikle patates ve soğan bu yemeğe çok yakışıyor. Şimdi bunları doğrayacağım. Sosa buladıktan sonra tepsiye dizeceğim. Önce patatesi alıyorum. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben yarım ay şekli vereceğim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz ama çok ince doğramamaya özen gösterin. Yoksa tavuklarınız pişene kadar sebzeleriniz dağılabilir. Şöyle bir parmak genişliğinde doğruyorum. Sonra sosun içine atıyorum. Sos sayesinde sebzeleriniz de lezzetli oluyor. Bunları dilediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Patatesi yerleştirdikten sonra soğana geçiyorum. Soğanın da kabuğunu soydum ama sap kısmını almadım. Neden diye soracak olursanız eğer, doğradığımız zaman dağılmaması için. Bu sap kısmı dağılmasını engeller. Şu kısmını da büyük oranda bıraktım. Soğanı da elma dilimi şeklinde keseceğim. Şöyle irice doğramanız yeterli. Soğanları da sosa buluyorum. Daha sonra tepsiye yerleştiriyorum. Havuçları da böyle minik havuçlar kullanıyorum. Sosa buladıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Pek yer kalmadı ama biraz da kırmızı biber eklemek istiyorum. Kırmızı biberi de şöyle irice doğruyorum. Onları da sosa buluyorum.
Yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Bu aşamada su vesaire hiçbir şey eklemenize gerek yok. Üzerini kapatıp pişireceğimiz için tavuklar sulanacak ve kendi suyunda lezzetli bir şekilde pişecek. Ben üzerini kapatmak için pişirme kağıdı kullanıyorum. Alüminyum folyo kullanmayı tercih etmiyorum. Siz de benimle aynı yöntemi kullanmak isterseniz tarif edeyim. Şimdi böyle bir tane pişirme kağıdını aldım ve onu önce buruşturuyorum. Böyle buruşturduktan sonra çeşmenin altında suya tutun ve ıslatın. Çeşmenin altında ıslatıp suyunu sıktığınızda böyle şekil alabilecek kıvama geliyor. Bu sayede tepsiyi kolayca kapatabiliyorum. Üzerini tamamen kapatın. Yemeğinizi önceden ısıtılmış 240 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Piştiğinden emin olduğunuzda üzerindeki kağıdı kaldırın. Bir 10 dakikada üzerinin kızarması için bekleyin. Bu sayede nar gibi kızarmış lokum gibi etleriniz olacak. Biz fırına gidiyoruz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.